Merhaba dostlar, ben Hoca. Kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasını anlatacağız. İyi seyirler. Geçmiş zamanların birinde bağlarıyla ünlü Suriye topraklarında Eyüp adında zengin ve iyi ahlaklı biri yaşardı. Para insanı saptırır derler ya, onunkisi öyle değildi. Malı gün geçtikçe çoğalıyor, o da gün geçtikçe daha çok hayırsever biri oluyordu. Malın mülkün Allah vergisi olduğunu, onların bir gün hesabını vereceğini aklından çıkarmaz, dilinden şükrünü, malından sadakasını eksik etmezdi. Bir insan hem varlıklı hem ahlaklı olunca onu çekemeyenler de elbette olacaktı. Oysa Allah Azze ve Celle kulu Eyyub'un samimiyetini ve hakka bağlılığını biliyor. Bunu diğer insanlara da göstermek istedi. Hem böylece Eyüp Aleyhisselam gelmiş geçmiş herkese sabrın simgesi olacaktı. Hazreti Eyüp'ün tıkır tıkır giden işleri ilk kez hayvanlarının peş peşe hastalanmaya başlamasıyla bozuldu. Kısa süre içinde koca sürüden bir tek sıska inek, bir tek kara keçi bile kalmadı. Hepsi telef oldu. İnsanlar Eyyub'un bu duruma ne diyeceğini merak ediyor, ağzını yoklayarak nedir bu başına gelenler, vahlar ediyorlardı. Eyüp peygamber yüksek ahlakından ödün vermeksizin Allah verdi, Allah aldı, her şey onun değil mi diyordu. Eyüp peygamber hayvanlarını kaybetti ama sabrını ve metanetini kaybetmedi. Belalar geldiğinde aile ve akrabalarıyla gelirmiş. Eyüp peygamber bir gün dışarıda işleriyle meşgul iken acı bir haber aldı. Ani bir sarsıntıyla evleri yıkılmış, tüm çocukları göçük altında kalmıştı. Yıkıntıdan sağ kurtulan yalnızca karısıydı. Hazreti Eyüp'ün gözleri evlat acısından kanlı yaşlarla ama sabır dedi. Eyüp peygamber çocuklarını kaybetti ama sabrını ve metanetini asla kaybetmedi. Belalar henüz bitmemişti. Hazreti Eyüp'ün vücudunda yaralar çıkmaya başladı. Küçük küçük çıbanlar gün geçtikçe büyüdü, bütün vücuduna yayıldı. Hazreti Eyüp hekimlere gitti, ilaçlar kullandı ama nafile. Yaralar iyileşeceğine gittikçe azıyor. Eyüp peygamberin hastalığı arttıkça artıyordu. Artık çalışamadığı için elde avuçta ne varsa hepsini tüketti. Karısı ona bakıyor, evi geçindirmeye çalışıyordu. Eyüp peygamberin yaraları çok fenalaştı. Hastalığının bulaşıcı olması ihtimaline karşı kimse onun yanına yaklaşmak istemiyordu. Eyüp peygamber yapayalnız kalmıştı. Acı ve ıstıraplar içinde. Allah'a dua etmeye ve ondan sabır istemeye devam etti. Ama artık bırakın vücudunu hareket ettirmeyi, dudaklarını kıpırdatacak takati bile kalmamıştı. Bir insanın başına gelebilecek her türlü felaket ve musibet onun başına gelmişti ve o tıpkı sağlıklı ve varlıklı günlerinde olduğu gibi Allah'tan uzaklaşmamış, ona olan bağlılığını ve güvenini kaybetmemişti. Hazreti Eyüp Aleyhisselam imtihanını başarıyla geçmiş ve insanlara örnek bir kul olmuştu. Eyüp peygamber sağlığını kaybetti ama sabrını ve metanetini asla kaybetmedi. Hastalığının şiddetlendiği bir anda "Ey Rabbim, halim sana malumdur. Adını anamayacak kadar hastayım. Ey şifa veren, şifana muhtacım" diye dua etti. Yüce Allah Azze ve Celle kulundan hoşnuttu. Eyüp peygamberin makamını katında daha da yüceltti. Ona ayağını yere vur diye vahyetti. Eyüp peygamber güçlükle ayağını kaldırıp indirdi. Ayağını indirdiği yerden berrak bir su kaynamaya başladı. Eyüp peygamber
o suyla yaralarını temizledi. Yaraları kısa sürede kuruyup kayboldu. Sudan doyasıya içti, içindeki dertler şifa oldu. Eyüp aleyhisselam hastalanmadan önceki sağlığına tez zamanda kavuştu. Sağlığını kazanan Hazreti Eyüp servetini de yeniden kazandı. Böylece o refah ve sağlık içindeyken Allah'ı unutmadığı gibi yoksul ve hastalıktayken de ona küsmedi, isyan etmedi. Böylece Eyüp aleyhisselam Allah'ın sadık ve sabırlı bir kulu olarak tarihe geçti. Evet kıymetli dostlar, bizlere düşen Eyüp aleyhisselam gibi başımıza gelen bu korona belasına karşı sabır ve metanet göstermektir. Tövbe ve dualarla Rabbimizden şifa istemektir. Evlerimizi mescitlere çevirip koronaya karşı kolonyayla değil, Kur'an'a sarılarak ve sağlam kaleler içinde bile olsak ölümün gelip bizi bulacağını unutmadan yaşamaktır. Ölümden korkup dünyayı sevenler dünyanın en büyük hastalığına yakalanmışlardır ki o hastalığı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle adlandırmıştır: vehn hastalığıdır. Rabbim Azze ve Celle bizleri, sizleri ve onları muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi davranın.